Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere şu anda izin sezonu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız akın akın gerek havalimanlarından gerekse kara sınır kapılarından Türkiye'ye geliyorlar ve ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde biz bu ekrandan Kapıkule'den giriş yapan bir vatandaşımız, hatta birkaç vatandaşımızın kalmış oldukları Edirne Ramada Otel'de başlarına gelen olayı sizlerle paylaşmıştık. İzlemeyenler için kısaca hatırlatmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, Avusturya, Viyana'dan yola çıkan gurbetçi vatandaşlarımız Türkiye'ye girdikten sonra dinlenmek için Edirne Ramada Oteli'nde rezervasyon yaptılar ve araçlarını da otel görevlilerinin kendilerine göstermiş oldukları park alanına park ettiler. Ancak birkaç saat sonra başlarına öyle bir olay geldi ki adeta izinleri kabusa dönüştü. Otelin dış cephe kaplaması gurbetçi vatandaşlarımızın araçlarını kullanılamaz hale getirdi ve iddialara göre otel yönetimi çalışanları bu gurbetçi vatandaşlarımızı tehdit etti. Yani işin neresinden bakarsanız bakın tartışılması, konuşulması gereken bir durum. Şimdi işin hukuki boyutunu konuşmak üzere hattımızda avukat Devrim Nur Kayabalı var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatih Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Devrim Hanım, siz de gördünüz tabloyu. Şimdi hukuk ne diyor? Onu sizden alabilir miyiz lütfen? Tabii. Öncelikle bu mağduriyeti yaşayan kişilere gerçekten geçmiş olsun dileklerimizi iletmekte fayda var. Bir de yurt dışından geliyorlar. Muhtemelen yazı geçirmek için geliyorlar. O yüzden ortada ciddi bir problem var. İsnatlar eğer doğru ise, iddialar doğru ise otel işletmeciliği bakımından da üzgünüm açıkçası. Şimdi birkaç farklı boyutta konuyu ele almak gerekiyor. Ben yayını izledim, yansıyanları gördüm. Tabii ne kadarı medyaya yansıyan doğrudur değildir bilemiyoruz ama şu an elimizdeki veriler doğrultusunda bir yorum yapmaya çalışacağım. Şimdi otellerin konaklayanlara karşı hukuki sorumluluğunu iki bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Bunlardan ilki içeride olan olaylara karşı. Örnek veriyorum, bir rezervasyon yaptırdım. Benim çantamdan bir şeyim çalındı veya odamda bir eşya bıraktım. Bir aksesuarım, cep telefonum, bir eşyam alındı, götürüldü veya başka bir konaklayan tarafından ben tacize uğradım gibi. Yani birinci sorumluluk içeride yaşanan sorumluluk. Suçla alakalı isnatlarla değerlendirilir. İkinci sorumluluk ise işte bu bahsettiğimiz olaydaki gibi kaza veya başka tür bir maddi manevi zarar boy noktasında devam eder. Şimdi oteller biliyorsunuz sadece kuruldukları bina için değil, ruhsata tabi gösterdikleri mücavir alanda olan her şeyden sorumlular. Ve bütün otel yönetimleri rezervasyonu olsun olmasın kendi mücavir alanlarında meydana gelen zararlar bakımından gerekli sigortaları yapmak, gerekli idari ve teknik önlemleri almak, gerekli iş ve sosyal güvenlik hükümlerine göre mevzuatların belirlediği yasal çerçeveler çevresinde korumaları yapmakla yükümlüler. Dolayısıyla bu durum otelin müşterisi olsun veya olmasın, kendi mücavir sınırları içerisinde gerçekleşen maddi zararla oluşan, ortaya konan bir eylem olduğu için otelin bundan sorumlu olmama gibi bir şansı ne yazık ki yok. Aksine olması gereken şey şu, galiba araç 520 BMW olarak gördüm ama doğru mudur bilemiyorum. Evet, o araç, aynı zamanda bir tane de E-kasa Mercedes var. Onun bilgileri de yeni geldi Devrim Hanım. Yani bizim gördüğümüz iki tane araç. Şimdi şu şekilde Fatih Bey, dışarıda gözüken durumlar bir sıvadan çok bahsettiğiniz gibi kaplamayla alakalı bir yıkıma benziyor ve muhtemelen bu kadar aracı perte çıkaracak araçlar pert vaziyette. Görünen bu. Bunun için kusur raporuna çok fazla gerek yok açıkçası yani. Rapor alındığında da araca pert denecektir. Çünkü bu tarz araçlarda yukarıdan düşen bir parçanın bu denli zarar verip tavanı göçertebilmesi için ya mermer olması lazım ya demir olması lazım. Yani kuvvetli bir çelik aksama sahip olması lazım. Bir aracın perte çıkması için de tavanın içeri göçmesi bizim için aslında yeterli kabul ediliyor. Dolayısıyla bu kazada meydana gelen gördüğümüz BMW, Mercedes'ten de bahsediyorsunuz. Araçlar perte çıkmış vaziyette. Yani artık sahipleri bu araçları kullanamaz hale getirilmiş. Yapılması gereken prosedür şu olacak: mağduriyeti yaşayan kişilerin öncelikle otel yönetimine başvurmaları
otel yönetimlerinin iş ve sosyal güvenlik hükümleri doğrultusunda yaptırmakla mükellef oldukları mali mesuliyet ve diğer sigortalar çerçevesinde bu zararı tamamen karşılamaları gerekiyor. İlk basamak bu. Velev ki otel yönetimi ben bu zararı karşılamam gibi bir beyanatta bulundu. O zaman araç sahipleri sigorta şirketine, otelin sigorta şirketine gidip rücu ederek ellerindeki belgeyle birlikte ve donelerle, delillerle birlikte bakın biz böyle bir şey yaşadık, bizim zararımı karşılamanız gerekiyor demeliler. Velev ki sigorta şirketi de efendim burada bizlik bir şey yok, biz gerekli bütün önlemleri aldık, buyurun belgeler dedi, kurtarmıyor sorumluluktan ama öyle bir cevap verdi. O zaman burada ikili bir ayrıma gidiyoruz. Kaza geçiren aracın yani mağduriyet yaşanan aracın sigortası var mıdır? Buna bakıyoruz. Aracın sigortası var ise yurt dışından gelen bir seyir sefer durumu olduğu için bunu da ikiye ayırıyoruz ve diyoruz ki çünkü biliyorsunuz sigorta yapıldığı zaman genelde ülke içi sınırlarda korunur. Yurt dışında ben bu aracı koruyacaksam ek bir zeyilname ile bana bu korumanın da sağlanması gerekir. Poliçeye ek bir zeyilname ile. Aracın Türkiye'de koruması var mı yok mu? Poliçesi var mı yok mu? Kendi aracın sigortası var mı yok mu? Buna bakıyoruz. Var ise eğer o zaman bizim sigorta şirketimiz bu zararı öncelikle karşılıyor ama daha sonra karşı tarafın sigorta şirketine, otelin isim sahibine, işletmesine bunları müteselsil olarak taraf göstererek rücuda bulunuyor. Bunu kenara koyduk sigorta hukuku bakımından olan kısım. İkinci olarak bu kişiler yazı burada geçireceklerdi, araçtan yoksun kaldılar, araçları perde çıktı. Bundan doğan bir maddi zayiat var. Bunun dışında yaşayacakları manevi zayiat var. Bu aracın yerine ikame bir araç koymaları lazım. Tekrar bir maddi zarar var. Bu kalemleri hesap ederek yine otelin isim sahibi, işletmesi, sigorta şirketi ve varsa başka tür kusurlular, sorumlular hakkında ayrıca bir tazminat davası başlatabiliyor. Bunlar işin maddi boyutları, bunları kenara çekiyorum. Bu işin bir de idari ve cezai boyutu var. Çünkü gördüğümüz manzarada düşen kaplama olduğu için aslında şu anda bu otelin bütün cephesi tamamen güvenlik bakımından bence sorumlu ve zafiyet içerisinde. Yani bugün burası düşüyorsa yarın bir altı da düşebilir veya sağ cephede düşebilir, sol cephede düşebilir. Bu iş idareye yapılacak bildirimde otelin bütün çerçevesinin mühürlenmesine kadar intikal edebilir. Bunun dışında mala zarar verme, güvenliği tehlikeye sokma gibi cezai sorumluluklar da doğabilir. Yani bu iş oldukça ciddi bir iş. Otel yönetimi maalesef ben kaza geçirdim, burada mücbir sebep hali var, yok afet oldu gibi sorumluluklardan kurtulma imkanına sahip değil. Bu beyanlar bu bakımdan geçerli değil. Şimdi Devrim Hanım, ailenin ya da görgü tanıklarının da tabii iddiaları var. Bu iddialardan bir tanesi de şu, bu kaza meydana geldikten sonra aile bu otelin az önce sizin bahsetmiş olduğunuz gibi güvenli bir otel olmadığını sosyal medya hesaplarından o otele gelecek olan ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza duyurmak istiyorlar. Ondan sonra bu otelin görevlilerinin tehdit ettiği, onları otelden atmak istediği yönünde de bilgiler mevcut. Bununla ilgili olarak otel yönetiminin hukuki olarak nasıl bir tabloyla karşılaşması gerekiyor? Şimdi Fatih Bey şöyle, maalesef bizim herhangi bir yasal düzlemde haklı olmamız her hakka sahip olduğumuz anlamı taşımıyor. Mağdur olanlar evet belki üçüncü kişi ve kurumlardan destek görmek, biliyorsunuz sosyal medya şu an birçok davada ne yazık ki belirleyici olabiliyor yarattığı baskıyla veya diğer üçüncü kişi kurumları korumak istiyor olabilirler ancak aldığım bir şahsi bir davamı düşünün, mahkeme kararımı düşünün. Ben mahkeme kararımı kamuoyuyla paylaşırken bile orada yer alan bazı kişisel verileri kapatmak yükümündeyim. Aksi takdirde haklıyken yapacağım bu tarz bir hamle beni kişisel veriler bakımından sıkıntıya, zora düşürebilir. Yani ailenin yaşadığı olayı paylaşmasında bir behis yok ancak açık isim vererek, açık soy isim vererek, açık adres vererek direkt otelin itibarına yönelik bir hamlede bulunarak bunu paylaşıyor olması otel bakımından haklı sayılarak erişim engeliyle karşılaşılabilir, itibar zedelenmeye gidilebilir. Otelin de bu bakımdan yasal hakları doğabilir. Dikkat etmemiz gereken noktalar var. Evet, şimdi tabii en büyük teselli bu olayda can kaybının olmaması. Bu vatandaşlarımızın iddialara göre karşılaşmış oldukları muamele tabii üzücü. Biz de tarafsız yayıncılık gereği oteli aradık. Ancak maalesef otel yöneticileri cevap hakkını kullanmak istemediklerini ifade ettiler. Biz tekrar tarafsız yayıncılık gereği her zaman bizde söz haklarının baki olduğunu ifade etmek istiyoruz. Peki
Az önce de ifade ettiğim gibi pek çok vatandaşımız akın akın Türkiye'ye geliyor ve tatil yörelerine gidiyor. Bu ve benzeri olumsuz durumlar, yani otellerde, turizm noktalarında karşılaşırsalar vatandaşlarımızın, gurbette yaşayan vatandaşlarımızın ilk olarak ne yapması gerekiyor? Bunu delillendirmesi mi ya da nereye başvurması gerekiyor benzer bir olay olduğunda? Tabii şöyle, şimdi yine otellerin tabi olduğu mevzuatlar gereği civarlarda muhtemelen güvenlik kamera kayıtları da bulunacaktır. Bu yüzden aslında seçimlik hakları var. Hangileri kolayına geliyorsa diyebiliriz. Şunun da altını çizmekte fayda var. Özel hukuk veya ceza hukuku bakımından bu tarz mağduriyetlerde kişi ve kurumlar başvuruda bulunduklarında Turizm Bakanlığı, il belediyeleri gibi bazı kamu kurumlarının da davaya müdahil olarak katılma hakları var. Dolayısıyla mücavir alanda, yani otelin konuşlandığı yerdeki belediyeye idari bildirimde bulunabilirler. En yakınlarında bulunan kolluk kuvvetine, jandarma, emniyete veya savcılığa başvuruda bulunabilirler. Eğer ben can abi yok, can kaybı yok, maddi bir kayıp var, gidip adam gibi davamı açacağım, tüm yasal haklarımı kullanacağım diyorlarsa tabii ki mevcut bütün delilleri toparlayarak ondan sonra özel hukuk, idari hukuk ve ceza hukuk bağlamında davalarını başlatmaları gerekiyor. Ama şunun tekrar altını çiziyorum, bu tarz durumlarda otellerin mahiyeti ve hukukları tabi yasalar gereği Turizm Bakanlığı da bu davanın muhatabı olur. Evet. Evet Devrim Hanım, gerçekten çok çok üzücü bir olay. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı bu olay derinden üzdü. Tabii ki otel yönetimi de böyle bir kazanın olmasını istemez. Aynı şekilde mağdur olan aileler de böyle bir kazanın ortaya çıkmasını tabii ki istemez. Ama böyle bir olay meydana geldikten sonra elbette ki çözüm yollarının daha yapıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu ve benzeri olaylar bir daha olmaz. Evet Devrim Hanım, son sözlerinizi alabilir miyim? Fatih Bey, size kesinlikle katılıyorum. Özellikle işin içinde yabancılık unsurunun, vatandaş Türk olsa bile seyir seferin yabancılık unsuru taşıması nedeniyle bu yalnızca otel, bakanlık veya mağdurlar arasında değil, ne yazık ki ülkeyle de alakalı bir güvenlik sorunu anlamına geliyor. Şimdi yabancı basında bunun yayıldığını düşünün. Tam turizm dönemindeyiz şu anda. Yaz tatiline girdik. Kötü bir kriz döneminden çıktık. Yani bu sadece otelin güvenlik zafiyetini değil, aynı zamanda bölgenin güvenlik zafiyetine tehdit eden bir olgu. Allah korusun içeride bir can kaybı, yaralanma gibi bedensel bir zarar oluşsaydı şu an bu iş çığ gibi muhtemelen büyümüştü. Dolayısıyla bence mutlaka danışıyorlardır. Hukuki olarak tabi oldukları mevzuatları da biliyorlardır. Otel yönetiminin daha yapıcı olması, gerekli özürleri dilemesi, sorumluluğu üstlenmesi, eğer var ise atfedebileceği, rücu edebileceği kendi kurumları. Yani örnek veriyorum, ben her şeyi tam yaptım, bütün önlemleri tam aldım ama benim kaplamamı yapan usta veya şirket burada böyle bir hataya düşmüş. Ona rücu ederek bu sorunu çözmesi gerekmekte. Benim kanaatim bu yönde. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Size de tekrar iyi yayınlar diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Avukat Devrim Nur Kayabalı işin hukuki boyutunu bizle paylaştı. Bu bilgilerin tüm gurbetçi vatandaşlarımız tarafından bilinmesi gerekiyor. Bu yayınımızı da tüm vatandaşlarımızın tanıdıklarına ve sosyal medya üzerinden kendilerini takip edenlere göndermesini, paylaşmasını rica ediyoruz. Çünkü olmaz Allah korusun, başınıza Türkiye'ye gittiğinizde böylesine üzücü bir olay gelirse de en azından ne yapacağınızı bilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.